Merhaba, Osmanlı mutfağından günümüze gelen şambaba tatlısı hazırladım. Şambaba tatlısını hazırlamadan hemen önce şerbeti hazırlayalım. Çünkü şerbetin ılık, şambabanın sıcak olması gerekiyor. Bu bir püf noktasıdır. 3 su bardağı suyu ve 2 su bardağı toz şekeri bir tencereye alalım. Şekerin kolay erimesi için arada bir karıştıralım. Kaynamaya başladığında çeyrek limonun suyunu sıkıp kabuğunu şerbete atalım. Birlikte 15 veya 20 dakika daha kaynatalım. Kıvamlı hale geldiğinde ocaktan alalım. Şambaba tatlısının hamurunu yapalım. 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarini eritelim. Eriyen yağı ılıklaşması için bir kenara alalım. 1 su bardağı sıcağa yakın ılık suyu bir kaseye alalım. Üzerine toz şekeri ve mayayı ekleyip karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra 10 dakika kadar bekletiyorum. Böylece ön mayamızı hazırladık. Oda sıcaklığında olan 2 yumurtayı karıştırma kasemize alıyoruz. Güzelce çırpıyoruz. İçine mayamızı ilave edelim. Önceden erittiğimiz ve ılıklaşmış yağımızı ilave edelim. Yağın sıcak olmaması gerekir. Yoksa yumurtalar pişer. Bu bir püf noktasıdır. Hamurumuza 2,5 su bardağı unu azar azar ekledim. Koyu kıvamlı bir kek hamuru şeklinde olacak. Pürüzsüz bir şekilde olana kadar çırpalım hamuru. Bir çeşit kek hamuru hazırladık. Şambaba yapımında kullanılan kek kalıplarını kullandım. Kalıpları tereyağı veya margarinle bolca yağlayalım. Küçük kek kalıplarının yarısını şambaba hamuruyla dolduralım. Buna dikkat edelim çünkü hamur pişerken taşabilir. Hamuru kalıplara paylaştırdık. 30 dakikaya yakın mayalanmasını bekleyelim. Mayalanan şambabaları önceden ısıttığımız fırında 180 derecede pişirelim. Bu esnada krem şantiyi hazırlayabilirsiniz. Pişen şambabalarımızı sıcakken ters çevirerek kalıbından çıkaralım. Ilıklaşan şerbetimizle hemen buluşturalım. Sürekli çevirerek her yerine şerbetin nüfuz etmesini sağlayalım. Şerbetlenen şambabaları servis tabağına alalım. Üzerine krem şanti sıkalım. Frambuaz ve Antep fıstığı ile süsleyelim. Geçmişten bugüne gelen şambaba tatlısını ister bayram gibi özel günlerde, isterseniz özel hissettiğiniz güzel günlerde yapmanız dileğimle. Afiyet şifa olsun. Kanalımıza abone olup pratik ve lezzetli tariflerimizi takip edebilirsiniz. Bizimle kalın.